Merhabalar, eğitim serimizin 10. videosundayız. Bu videoda şeritteki biçimlendirme kısımlarından aslında devam edeceğiz ve bu videoda şu bölümü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu yine hücrelerin biçimlendirilmesiyle alakalı bir bölüm. Ve bölümün adı alignment, yani hizalama arkadaşlar. Hücredeki veriyi nasıl hizalayabileceğimizi ve nasıl şekillendirebileceğimizden bahsedeceğiz diyebilirim şimdilik. Öncelikle tabii ki ben bir veri hazırladım ve bunu kısaca bahsedeyim istiyorum. Bilgisayar ve telefondan oluşan iki tane kategoriye ait belli başlı işte fare, monitör, mousepad, bir telefonda da powerbank, tripod, şarj kablosu gibi belli başlı ürünlerin olduğu bu şekilde küçük bir veri arkadaşlar. Şimdi hemen şeride dönelim istiyorum. Dediğim gibi şuradan başlayacağız arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi alignment, yani aslında yine hizalama seçeneklerinin olduğu bir bölüm. Bu alanda arkadaşlar bakın, üzerine tıkladığımda da zaten bize ne olduğunu söylüyor demiştik. Yukarı hizala, ortaya, aşağı, sola ve sağa hizala ya da ortaya hizala gibi seçenekler var. Bunlar ne demek? Hemen herhangi bir hücredeki veriye tıklayalım, gösterelim. Ben normalde tabii ki ikisini de ortaya hizalamıştım. O yüzden bunlar seçili. Ama bakın, yukarı hizala diyorum arkadaşlar. Bir tık yukarı çıktı. Ortaya gel diyorum, hücrenin ortasında. Aşağı götür diyorum. Bakın, hücrenin en altına, alt kısmına yapışık şekilde duruyor. Yine ortaya tekrar alıyorum. Bakın, sola diyorum, en sola gidiyor. Ortaya aldığımda ortaya gidiyor. Sağ dediğimde de en sağa gidiyor arkadaşlar. Yine ben aynı görünsün diye ortaya geri alıyorum. Ve arkadaşlar, bu hizalama seçeneklerinin altında, bir altında yine hizalama simgeleri gibi böyle çizgilerle belirtilen ama yanında ok gösteren sağ ve sol olmak üzere simgeler var. Arkadaşlar, bu simgeler indent, yani girintiden, hücre içindeki verinin ne kadar girintili olacağını ayarlamamıza yarayan seçenekler. Hemen yine gösterelim. Mesela bakın, tıkladığımda hücre sağa doğru, hücredeki veri sağa doğru hareket ediyor. Sola götürürsem de aynı şekilde sola doğru hareket edecek. Yani bunu, bütün hücreleri ben aynı şekilde ayarlamak istersem eğer bunu kullanabilirim arkadaşlar. Ve yine buradan şu üstten devam edelim. Yine AB deyip ABC deyip böyle dönen ok olan bir işaret var arkadaşlar. Bakın, üzerine tıkladığımda da wrap text diyor, üzerinde durduğumda da. Yani bu ne demek? Metni kaydır simgesi arkadaşlar. Eğer ben hücremi içindeki veriden daha küçük belirlediysem ve öyle kalmasını istiyorsam hücre büyüklüğünün, metin ya da veri, yani data içine sığmıyorsa bu butona basıp metni kaydır diyerek metnin hücre içinde o hücreye sığacak şekilde alt satıra inmesini sağlayabilirim. Yani bu ne demek? Bakın mesela ben tabii ki buradaki yazı bakın taşmış hücreden ve tam gözükmüyor. Ben bunun için tabii ki bunu büyütebilirim. Ama büyütmek istemiyorum. Yanında başka bir şeyler var ve bu boyutta kalınca daha güzel gözüküyor diyorum. Ne yapabilirim? Bakın, wrap text'e hemen yanındaki kulakçığa basıp wrap text'e, yani metni kaydıra basıyorum. Bunu da böyle büyütüyorum. Bakın, protector, yani sığdığı kadarıyla o kelime neyse bir aşağı satıra indi arkadaşlar. Bu çok efektif bir kullanım. Ben bunu yine tekrar geri alayım. Çünkü bir altındakini de göstermek istiyorum. Bir altında da arkadaşlar bakın, shrink text to fit diyor. Yani içindeki veriyi sığdırmak için, hücreye sığdırmak için küçült. Yani yine aynı şekilde hücreye veriyi sığdırmakla alakalı. Bakın, basıyorum buna. Ne yaptı bu sefer? İçindeki veriyi bu hücreye sığacak ve okunaklı olacak şekilde küçülttü arkadaşlar. Yani bu diyor ki, wrap text'ten farklı olarak alt satıra geçme, hücre aynı boyutta kalacak şekilde hücredeki veriyi küçült diyor arkadaşlar. Hemen ben bunun tabii şu anda böyle görünmesini istemiyorum. Ya da hiçbir olmasın. Böyle kalsın şimdilik. Ve arkadaşlar, bunun bir altında da birleştirme seçenekleri var. Birleştirme merkezi seçenekleri gibi bir şey de var. Arkadaşlar, bu birden fazla hücreyi birleştirmemize yarıyor. Bunu ne zaman kullanabiliriz? Dediğimiz gibi veri sığmıyor ya da sığmayınca tabii ki büyütebiliriz ama daha çok aslında şunun için kullanılıyor diyebilirim. Aslında bu örnek de biraz, bu veriler de onun için daha efektif olduğunu düşündüğüm için böyle bir veri hazırladım. Oraya gelmeden ama önce seçeneklerinden bahsedelim arkadaşlar. Nasıl birleştiriyor? Mesela ben bu product yazan B1 hücresiyle C1 hücresini birleştirmek istiyorum. Böyle yana doğru gitsin istiyorum yani. Bunların ikisi tek bir hücre olsun. Oraya veri gireyim istiyorum. Bakın, iki hücreyi seçiyorum. Geliyorum, yanındaki kulakçığa basıyorum. Ne diyor? Merkezde, ortada birleştir diyor hücreleri. Tıklıyorum. Bakın,
direkt ortak veriyi ortaya aldı ve iki hücreyi birleştirdi arkadaşlar. Aynı şekilde yanında kulakçığa bastığımda bildiğiniz gibi bana bu birleştirme ile alakalı belli seçenekler sunuyor. Ne diyor? Çapraz birleştir diyor. En altta da birleştirme işlemini çözme ile alakalı bir seçenek var. Aslında bu çapraz birleştir seçeneği arkadaşlar hücreyi seçip hepsinin ayrı ayrı birleştirilmesini sağlıyor. Yani ben böyle tek tek her bir hücreyi seçip burada birleştir, ortada birleştir demiyorum. Böyle seçiyorum arkadaşlar. Yanındaki hücreyle birleştirmek istediğim hücrelerle beraber alanı. Çapraz birleştir diyorum. Bakın hepsini bir yana birleştirecek şekilde ayarladım. Merge Cells de aslında ortada birleştirle aynı işlevi görüyor. Bir farkı yok. Ama Merge Cells dersem de ne yapacak? Birleştirdiğimi geri alacak. Ama birleşik kalsın istiyorum ben şimdilik. Bunu bu şekilde yani seçeneklerini bu şekilde kullanabiliriz ama daha çok ne için kullanılıyor dersek bu veriyi eğer ben bir analiz yapmayacaksam, bir tablo oluşturmayacaksam böyle tek tek satır satır yazması çok hoş görünmüyor arkadaşlar. Yani nasıl? Böyle her seferinde burada bilgisayar yazıp yanına bir ürün yazmasından ziyade ben buradaki hepsini birleştirip tek bir veri haline getirebilir miyim? Bakın çok daha efektif ve güzel durdu. Aynı şekilde telefon için de aynısını yapayım. Yani bu daha çok bunun için kullanılıyor diyebilirim arkadaşlar. Ve birleştirme seçeneğinin de son olarak en altında angle dediğimiz yön seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bu seçenekler hücrenin içindeki verinin yönünü belirlememizi sağlıyor. Nasıl yönünü belirlememizi sağlıyor? Hemen yanındaki kulakçığa basıyorum. Yine belli başlı seçeneklerimiz var bildiğiniz gibi arkadaşlar. En üstte angle counterclockwise ve angle clockwise yani saat yönünde ve saat yönünün tersine veriyi yönlendir gibi bir seçenek. Bakın tıklıyorum ilkine. Saat yönünde. Şuraya gelelim. Bir altındakine tıklıyorum. Tam tersi yönde yaptı. Bir altında arkadaşlar vertical text yani doğrusal olarak alt alta gelecek şekilde yönlendir diyor. Bakın bir altında da arkadaşlar hemen tıklıyorum. Yukarı bakacak şekilde, bir altında da tam tersi aşağı bakacak şekilde yönlendirecek. Yani ben bunları istediğim şekilde hizalayabilirim. Hepsini şimdiki vertical yani böyle şey olmasını istiyorum. Doğrusal olmasını istiyorum arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar bu yönlendirme seçeneklerinin en altında Format Cell Alignment diyor. Yani hücre formatını hizalama seçenekleri gibi bir şey. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bana bir pencere açılıyor yine. Bu pencere benim burada kenarlıklarla ilgili anlatırken yine bu pencereye gelip bakın şuraya gelip hatta şurasıydı kenarlıkları anlatırken buraya geldiğimizde buradan bütün kenarlık ayarlarını yapabileceğimiz gibi buralara basarak da buradaki butonlardan da yapabileceğimizi söylemiştik. Aynı şekilde hücrenin yazı tipiyle ilgili ayarlar da bir yandaki sekmedeydi ya da arka planın renklendirilmesi stiliyle ilgili ayarlar da buradaydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu sekme aslında tüm bu biçimlendirme ile alakalı hücre biçimlendirmesi, yazı tipi, yazı şekilleri tüm bunlarla alakalı sekmeleri içeren pencere diyebilirim. Yani biz bu şeritten de yapabileceğimiz gibi direkt bu pencereye gidip istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ve tabii ki burada alignment yani hizalama seçeneklerinin olduğu bir sekme de var arkadaşlar. Kısaca inceleyelim istiyorum. Bakın ilk başta horizontal ve vertical yani yatay ve dikey hizalama ile ilgili bize belli başlı seçenekler sunuyor. Bunları kullanabiliriz diyor. Yani bakın şuraya tıklıyorum. Bize standartta var olan genel, sola girintili, sağa girintili, ortada, seçim boyunca ortala gibi seçenekler sunuyor. Yanında da hücre içindeki metnin seçtiğimiz seçeneğe göre ne kadar girintili olabileceğini ben böyle açı gibi bir sayı girerek ayarlayabilirim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bu nasıl yatay, bu da dikey olarak bize bazı seçenekler sunuyor. Ne kadar girinti olacağına dair. Bakın girintileri şuradan ayarlıyorduk bildiğiniz gibi. Bir yanda da arkadaşlar orientation yani yönlendirme seçeneği var. Ben nasıl buradaki veriyi saat yönünde, saat yönünün tersine belli açılarla aslında bana hazırda verdiği Excel'in özellikleri kullanarak yönlendirdim. Buradan böyle elimle manuel yönlendirebileceğim gibi arkadaşlar
Bakın zaten açılar değişiyor. Ya da buraya gelip ben bir atıyorum 45 derecede girebilirim. Yukarıda da zaten şeyini görebilirim arkadaşlar. Ve en altta da aslında şeritte de demin bahsettiğimiz wrap text, shrink to fit ve işte hücreleri birleştir, yani metni kaydır, metni sığdırmak için küçült ve hücreleri birleştir seçenekleri burada da yer alıyor. Ki ben bakın şu hücrede seçiliyim şu an. Bu hücre seçiliyken bu pencereyi açtım ve ben buradaki hücreleri birleştirdiğim için bu hücreleri birleştirme seçeneği kendinden seçili arkadaşlar. Ve şimdilik bir şey değiştirmeyeceğim çünkü belli başlı şeyleri yaptım. Sadece bahsetmek istedim. Çıkış yapıyorum. Arkadaşlar ben bu pencereye, peki deminki pencereye başka nereden gidebiliyordum? Herhangi bir hücrede ya da alanda sağ tıklayıp ne diyordum arkadaşlar? Format Cells diyordum. Yine bakın aynı biçimlendirmelerin olduğu aynı pencereye ben gelebilirim. Buradan da tüm biçimlendirmelerimi yapabilirim diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümle ilgili anlatacaklarım aslında şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste artık şu kısma, yani veri formatlarının olduğu, verileri inceleyeceğimiz kısma geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler.